Günaydın, günaydın. Sizlere kaldığım hostelin manzarasını göstermek istiyorum. Bakın şu tepede, burada gözükmüyordur tabi de İsa heykeli var. Oraya kadar çıkıp oradan şehrin manzarasını izleyebiliyorsunuz. Ama ne yazık ki gidemedim. Planımda vardı. Tadilat olduğu için kapatmışlar orayı. O yüzden ne yazık ki orayı ziyaret edemiyoruz. Size kaldığım hosteli gezdirmek istedim. Bu hostelin ismi Havana Hostel. Şöyle göstereyim sizlere. Çok güzel bir hostel. Bak burada çatı katı, burası teras, oturma alanları var. Burada bir sürü oda var. Aşağı inip göstermek istiyorum sizlere. Burada hamak vardı. Hamağı kaldırmışlar. Niye kaldırmışlar hiçbir fikrim yok. Buradan da böyle isterseniz manzarayı izleyebilirsiniz hamağa uzanarak. Herhalde ara ara koyuyorlar. Bakın burada hamakları geçirdikleri çengeller var. Burada çalışma alanı var. Masalarda normalde prizler duvarlarda oluyor. Burada çalışma masası yapmışlar. Sadece gelip burada işte online çalışanlar, işte freelance çalışanlar burada çalışıyorlar. Masa priz olayı bayağı iyi olmuş. Çünkü bizim prizler uymuyor. Adaptör alıyorsunuz. Adaptörü duvara takıyorsunuz ama oradan da düşüyor yani. Biraz böyle boşluklu bir sistemi var. Orada çalışmak rahat oluyor bayağı. Burası benim odamın olduğu kat. Şöyle göstereyim şurada. Ortak alan var yine. Şurada mutfak var. Hatta 2 tane mutfak var. Hostel bayağı büyük. Geceliğine $6 veriyorum bu arada. Şurası var bir de. Şurası var. Buenos días. Şöyle odayı da ufaktan göstereyim. Şurada tuvaletler, banyolar var. Ben en ucuz odada kalıyorum. 8 kişilik bayağı bir kalabalık şu an. 7 kişiyiz yanlış bilmiyorsam. Benim yatak şurası. Her yer çanta. Maalesef 8 kişilik odalar değil bunlar yani. Çok ufak, çok ufak. Dilerseniz mesela tek kişilik oda da var. Çift kişilik oda da var. Yani tamamen bütçenize göre. Burası resepsiyon kısmı. Şurada dans dersleri veriyorlar. Şöyle göstereyim. Şu an burada dans dersi yok ama alanı göstereyim sizlere. Şöyle kocaman bir ayna var. Burada salsa, bachata, işte o tarz dansların eğitimini veriyorlar. Hatta bugün de bildiğim kadarıyla burası da böyle yine bahçemiz. Burada oturup takılıp çalışabiliyorsunuz, dinlenebiliyorsunuz. Burası da oraya bağlı bir kafe. Birazdan şurayı göstereceğim sizlere. Orada bir ders var. Dersin başlamasını bekliyorum. Şimdi buraya gelip ücretli ders alabiliyorsunuz. Fiyatlarını da göstereyim sizlere. Onun dışında mesela bugün ücretsiz, bütün gün boyunca ücretsiz ders de veriyorlar. Bak şöyle göstereyim sizlere fiyatları. 5000'e bölün direkt. Mesela bak saatlik özel ders almak isterseniz $10 mesela. İşte 5 saatlik ders alırsanız indirim, 10 saatlik ders alırsanız indirim yapıyorlar. Ya da 2 kişisiniz, ona göre fiyat var. Hostelin fiyatları da bu şekilde. Ben 28.000 peso ödüyorum mesela. 8 kişilik oda, 1 kişi kalıyorum. Fiyatlar da bunlar. Burada gidebileceğiniz yerlerin listesini yapmışlar. Ondan sonra burada işte İspanyolca yazıyor ama yapıyorlar. Mesela bak burada hangi gün hangi bara gidip hangi salsa ya da bachata şeyine katılabilirsiniz, onlar yazıyor. Ders olayı güzel. Şöyle göstereyim sizlere. Yani ders almak isterseniz burası çünkü salsanın başkenti. Buraya gelip eğitim alabilirsiniz. Hatta bak şu abi hem hostelin sahibi hem buranın dans hocası. Adamın burada fotoğrafı falan var. Bayağı profesyonel dansçıymış galiba. Şimdi dersin başlamasını bekliyorum. Başlasın, size izin alıp göstermek istiyorum kısmı. Yani nasıl dans ediyorlar şu an. Grup çalışması var. Ücretsiz olduğu için dışarıdan da gelip katılabiliyor insanlar. Ben katılmayacağım da size göstermek istiyorum. Ders başlamış bile. Burası da güzel bir kafeymiş bak. Burada dans ediyorlar. Burası da kafe kısmı. Ücretsiz. Haftanın bir günü bu hostelde, Havana Hostel'de ücretsiz dans dersi veriyorlar. Yani buraya gelirseniz bir hafta sonunu denk getirin derim özellikle. Hem burada ücretsiz dans dersi alırsınız hem de belki parasını verip de hani ders de alabilirsiniz. Çünkü hakikaten anladığım kadarıyla iyi eğitim veriyorlar.
İnsanlar o yüzden dışarıdan, hani sadece hostelde kalanlar gelip burada ders almıyor. Dışarıdan da gelip burada eğitim alıyorlar. Aklınızda bulunsun yani, salsa seven, bachata seven varsa aranızda bence makul bir şey yani. Keşke ben utangaç olmasam, ne bileyim, böyle dansa merakım, ilgim olsa. Mesela utangaçlığa da geçtim, dansa merakım, ilgim çok fazla yok. İzlemesini seviyorum sadece. Bir de arada böyle dansa kaldıran olursa bazen dışarı çıktığımızda öyle sallanıyorum. O kadar. Güzel bir şey yani, eğitim alabilirsiniz burada. Bedava derslere katılsanız bile eğlenceli olur yani. Bir de çok büyük bir sosyalleşme aracı ya. Burada onu fark ettim yani. Dans eden insanların artısı var. Çok rahat sosyalleşiyorlar, insanlarla tanışıyorlar, yeni arkadaşlıklar kuruyorlar. Ondan sonra ne bileyim, bayağı bir fayda sağlıyor yani. O yüzden genç kardeşlerime kesinlikle öneriyorum. Dans öğrenin, müzik öğrenin, dil öğrenin. Yani her türlü sosyalleşirsiniz ya. Dans eden insanlara bakıyorum. Mesela gidiyorlar, birilerini dansa kaldırıyorlar. Tanımalarına gerek yok bu arada. Gidiyorlar, dansa kaldırıyorlar, dans ediyorlar vesaire. Gayet keyifli, gayet güzel ya. Bir de burası hakikaten salsanın merkezi olduğu için çok iyi eğitim alabileceğinizi düşünüyorum açıkçası. Kolombiya'da panaderiyalar var. Buranın fırınları kahvaltı satıyorlar. Kahvaltıda bunları yiyorlar. Empanada var, tavuk var, et var. Bazen hamburger köftesi ve üzerinde böyle peynir, erimiş peynir satıyorlar. Ondan sonra bu tarz empanadalar var. Şu Venezuela yemeği, adını hatırlamıyorum ama peynirli. İşte bu etli, tavuklu vesaire. Ondan sonra böyle kruvasan tarzı, işte Kolombiya'ya özgü yerel panlar oluyor, ekmekler oluyor. İçerisine işte peynir koyuyorlar. Ondan sonra jambon koyuyorlar vesaire. Bunları satıyorlar. Ondan sonra tatlıları da var. Şöyle göstereyim sizlere. Genelde dulce diye geçiyor.
Böyle satıyorlar. Ekmekleri de bak mesela şu ekmek tatlı. Yani tuzlu ekmekleri yok gibi. Tuzlu diyorlar ama onlar da bizim ağız tadımıza göre tatlı. İsterseniz kahvaltı tabağı da hazırlıyorlar böyle yumurtayla, pirinçle vesaire. Öğle yemeği de satıyorlar. Yani desayunos kahvaltı oluyor. Almuerzo öğle yemeği oluyor. Panaderiyalarda öğle yemeği de var. Yani böyle mesela patates püresi var. Orada bir tane büyük ihtimalle etli bir soteli bir yemek var. Tavuk var. İşte her zamanki gibi kızarmış muz. İşte et yemeği var. Bazen mercimek satıyorlar. İşte pilav var ondan sonra. Başka ne satıyorlar? Adını söyle. Barbunya ya da kuru fasulye vesaire de satıyorlar. Biz böyle klasik bir kahvaltı aldık kendimize. Buen provecho. Cafe Negro diyorlar. Bildiğimiz kahve. Ben şu Venezuela yemeğinden aldım. Bir de pan de bono dedikleri Kolombiya'da Cali'de meşhur bir şöyle ekmek varmış. Şundan başlayalım. Pan de bono'ymuş bunun ismi. Brezilya'da böyle bir şey yemiştim. Ama orada yuvarlaktı. İçinde peynir var. Ama bunda çok az var gibi. Güzelmiş. Ben bunu tatlıdır diye düşündüm ama değilmiş. Sonra şundan da denemek istiyorum. Şu çok güzel. Bunu ilk Peru'da İKA'da yemiştim. Venezuelalı bir abladan almıştım. Ben Peru yemeği zannediyordum. Venezuela yemeğiymiş. Çok gözükmüyor ama içerisinde peynir var. Şimdi Venezuela'da ekonomik kriz olunca bir sürü Venezuelalı diğer ülkelere, Peru, Ekvador'a, Kolombiya'ya geldi. Kültürlerini de getirdiler. Yemek kültürlerini de getirmişler. Bunu çok sıklıkla bulabilirsiniz bu saydığım üç ülkede. Ve tabii ki de Kolombiya kahvesi. Bizde çay, bunlar da kahve. Did you like? I like it. Almost finished. You want more? Maybe. Ay, por Dios, haciendo Ha show. gayret, ha gayret. Aferin. Ay, ya, amor, un pelo más. Vamos. Vamos, Nicky. Vamos. Ay, mi amor hermoso. Bye. Gracias, bye bye. Bye bye. Aa, güzelmiş bak buranın manzarası. Yükseğe çıktık birazcık. Şehrin manzarası gözüküyor. Aa, şuradan devam edelim. Ya, muchos mosquitos. Hostelde tanıştık beraber. San Antonio Parkı'na gideceğiz şimdi. Şurası olması lazım aynen. Şuraya doğru gideceğiz. Tabi burası kapalıymış ya. Burada da böyle hediyelik eşya dükkanı satıyorlarmış bu parkta. Kapalıymış ama bugün için. Hafta sonu diyedir. Aa, bak şöyle göstereyim manzarayı. Burada da 3 Haç tepesi var. Ama orası için bir tık yorgunuz çünkü bugün dansa katıldım ben de ya. Hosteldekiler, odadakiler. Bir tane Fransız çocuk vardı. Yılan gibi dans ediyor. Bir kandırdı beni. Dedi ki gel oğlum gidelim dansa, bak bir şeyler öğren. Bir gaza getirdi beni. Arkadan İngiliz kız geldi. Dedi ki bak ben de gideceğim. Ben de hiç dans etmedim hayatımda. Beraber dans ederiz işte. Öğreniriz bir şeyler, eğleniriz falan diye bir gaza getirdiler beni. Katıldım dansa. Çok keyifliydi. İnanılmaz keyifliydi var ya. Yani çok eğlendim. Bir saat boyunca böyle bir şey, temel hareketleri gösterdiler salsada. Hakikaten o hareketlerle dans edersin yani. Keyifliydi baya. Öyle utangaçlığı falan şey yapıyorsun, kırıyorsun yani. Öyle utanılacak bir durum yok. Çünkü profesyonel gibi dans eden de var. Hiç dans edemeyen de var ama insanların umurunda değil yani. Olay tamamen eğlence. Olay tamamen keyifli vakit geçirmek. Hiç böyle bilmeyen biriyle de dans ettim. Mesela ben de bilmiyordum. Biraz bilen biri de gösterdi bir şeyler. Bir tane kız vardı mesela. Onunla eş olduk. Profesyonel bence o kız ya. Öyle bir hareketler yapıyor ki
Kız beni dans ettirdi yani. O kadar işi çözmüş artık, hani eğitmen seviyesine gelmiş. Belki de eğitmendir, bilmiyorum. Bence profesyonel dans ediyordur o kız. Hiç ben öyle ayak karıştırıyorum hareketleri, dans edemiyorum. Ayaklar yavaş, bir umrunda değil. Kız döndürüyor, bir şeyler yapıyor. Öğretiyor yani. Keyifliydi, çok keyifliydi. Şöyle arka mahallelere girdik parka gideceğiz diye. Kali'ye geliyorsanız bence muhakkak ücretsiz derslere katılsanız bile olur ya. Her hafta oluyormuş, hafta sonları genellikle. İşte ne bileyim, grup derslerine de katılabilirsiniz bütçenize göre. Hatta bütçeniz varsa bence eğitim bile alabilirsiniz burada, böyle 1-2 hafta anlaşarak fiyatta. Çok keyif alırsınız. Hayatımda kuşlar kadar vizyonsuz bir grup görmedim ya. Oğlum uçma şansın var, yürüyorsun ya. Derdin ne lan senin? Uçsana. Bak kaçıyor, bir de yürüyerek kaçıyor benden. Gel la buraya. Gel la buraya. Oğlum kanadı yok herhalde. Evet. Vay. Tospa. Geldik şimdi San Antonio Park'a. Burası tatlı bir böyle muhitmiş ya. Mahalleler falan renkli renkli, çok güzel. Hola, buenas. Bir şey satıyorlar ama. Bir şey satıyor ama anlamadım. Bakalım ne satıyormuş abla. Estas son bebidas del Pacífico, son las bebidas que tomamos Seca, en el Mali. festival durante 7 Drink, días. bebida, bebida. Con alcohol. Şeymiş. Sí, pero İçecek. un alcohol natural, que es el biche, el destilado de la Aa, gracias, gracias. Y usted va a degustar, Bu princesa. içiyorlarmış alkollü ama böyle kaşık verdi abla sanırım. Bizim böyle pekmez, bal gibi bir şey, tahin, şurada tahine benziyor. O tarz bir şey. Büyük ihtimalle sağlık için böyle satıyorlar. Drink cream. Aa, krema. Crema, sí, It's señor. krema. Yes. Ha, Fuerte. deneyelim abi. Porque el alcohol es natural, es una bebida biche que se destila de la caña, un aguardiente artesanal. Likör gibi ya. Tenemos maní, Likör gibi. tenemos crema, maní. Bu Sí, piano. Piano. piyano. Sí, Peanut. es Peanut. Daha deminki fıstıktı. Yok, daha deminki mısırdı. Bu da fıstık. Peanut. Interesting. Sí, maracuyá. Aa, marakuya. Gracias. Aa, marakuya bu da. Şöyle. I'm getting drunk. Aa, bu güzelmiş ha, Recuerde que ekşi ekşi. maracuyá es la fruta del amor, el maní contiene ¿Cuánto sus cuesta? propiedades y crema. 20. 20, 20 bin. 20 Buena, binmiş bu. bien, buena. Y el grande Hepsi 20 bin galiba ya. Todo? todo. Ha, hepsi 20 binmiş. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, con mucho Şöyle gusto. büyük ihtimalle bunları fermente ¿Cuál es ediyorlar. gusto? Hafif alkol oluşuyor. Likör gibi oluyor ama sağlık niyetine yiyorlarmış bunları. Entonces le damos Pero mitad de todos, maracuyá, todos muy buenos. Güzelmiş. Y todos buenos. Gracias. le damos maracuyá. Aa, bu çok ilginçmiş bak. Ne güzel boyamışlar ya. Burada abla kolye, bileklik vesaire takı toka satıyor. Aa, 50 senti yapmış. Güzelmiş. 50 cent. Gracias. This is a papaya tree. Papaya tree. Papaya ağacıymış bu. Ama meyvesi, çiçeği var burada. Oo, bayağı güzel açmaya başlamış. No papaya. Hola, gracias. O insanlar takılıyor, güzel bir park. Gracias. Bak şu tatlıyı şeyde yemiştim, Kuy Festivali'ne gittiğimde yemiştim. Bayağı güzel, çok basit ama o içine koyduğu jeller çok lezzetliydi. Yüksekte kalan bir park, o yüzden böyle aralardan şehrin manzarasını görebiliyorsunuz. Tabii asıl manzarayı izlemek için Cristo Tepesi'ne ya da Üç Haç Tepesi'ne çıkmanız gerekiyor. Şu aralar Cristo kapalı, tadilattaymış. Üç Haç'a gidebilirsiniz dediler ama ya işte danstır, akşam eğlenceye gitmedir filan derken hosteldeki çocuklarla bayağı yorulduk. Kimseye gitmek istemedi oraya. O yüzden ben de es geçtim. Gece hayatı mükemmelmiş Cali'nin. Yani salsası, reggaetonu, bachatası, menengesi
Dans bilmesen de olur yani. İlla ki biri seni kaldırıyor, gösteriyor, eğitiyor. Bedava ders gibi düşünün bak. Ve çok eğlenceli. Herkes çok kibar, güler yüzlü. Bir de İspanyolca biliyorsanız mükemmel. Çok güzel arkadaşlıklar edinirsiniz burada. Ana eve girdi ya, ben onu dışarıda zannettim. Sevecektim. Niye kaçtım vicdansız? Buen amor y buena muerte. No hay mejor suerte. Ne demek acaba? Ne güzel çizmişler. Meksika'da Ölüler Festivali var. Böyle boyuyorlar kendilerini. Suratlarını böyle iskelet gibi, ölü gibi boyuyorlar. Bayılıyorum o festivale ama işte ne yazık ki Meksika'ya her geleni kovdukları için kapıdan cesaret edemiyorum gitmeye. Ne güzel çizmişler ya şu grafitiyi. Şuradan göstereyim. Baykuş Reis. Hız takılmış şeyin peşine ya. Tutmuş. Hız kazanıyor. Şehirde böyle yön gösteren levhalar var. Turistik yerleri gösteriyor ve kaç kilometre olduğunu, İngilizce adını, İspanyolca adını gösteriyor. Bunları takip edebilirsiniz. Grafitiler çok güzel. Vallahi her yerde bayılıyorum ya. Buenas tardes, amores. Buenas Aquí tardes. estamos en Nuevo Daño, ¿cómo han estado? ¿Qué disfruten esa ciudad hermosa? Pues, amores, estoy con un amiguito, un compañero. Somos de Palmira. Hace 15 días estamos un trabajo en la calle. Una colaboración Ahí no para un veo ya. pasaje, amor, alguna monedita, hace 50. Bueno, amor. qué Muchas pena. gracias. Dayı eli daldırmış kurcalıyor. Çok fazla evsiz var şehirde ya. Yani we can walk here. Şuradan şöyle devam edelim. Ne yazık ki çok ama çok fazla evsiz var şehirde ya. Cali'de gece hayatı başladığında buradaki insanların yaptığı şeyler öncelikle çıkıp dışarıda bir şeyler yemek oluyormuş. Çünkü dansa gidiyor insanlar. Geliyorlar burada sokak tezgahlarında, restoranlarda vesairelerde yemeklerini yiyorlar. Biraz böyle bir şeyler içiyorlar, moda giriyorlarmış. Ondan sonra da bir yere dansa gidiyorlarmış. Bazen işte belirli günlerde, özellikle hafta sonları sosyal dans diyorlar. Burada işte atıyorum 7 ile 9 arasında şey yapıyorlarmış. Adını söyle. Eğitim veriyorlarmış. Mesela salsa. 2 saat boyunca salsa yapıyorlar. Eğitim veriyorlar. Aynı zamanda dans ediyorsunuz. Kültürü de öğrenmiş oluyorsunuz. Öyle bir sistem varmış burada. Bunun yanı sıra normal tabi eğlence var. Canlı müzik var. Dans var vesaire. Hepsini yapıyorlar. Ama gece hayatı böyle akşam sokakta, restoranda bir şeyler atıştırarak başlıyor. Sokak partileri oluyor. Ondan sonracığıma bazı hostellerde dans dersleri oluyor. Eğitim veriyorlar. Genelde mesela mekana gittikleri zaman da çok cüzi paralar ödüyorlar. İşte 5.000 peso, 10.000 peso. Bazı yerler tabii 20-25 bin pesolara çıkıyor. Özellikle işte reggaeton müzik yapan böyle dans, gece kulübü tarzı yerler genelde 4-5 dolar oluyor girişleri. 20-25 bin peso. Mesela Kabare diye bir yer var. Girişi 80 bin pesoymuş ama işte pazar günleri 20 bin pesoya girebiliyorsunuz oraya. Kabare dediğim yerde de gösteriler oluyormuş. Böyle dans gösterisi yapıyormuş gruplar. Yani güzel bir eğlence kültürü var. Tabi burası dansın merkezi olduğu için, başkenti olduğu için insanlar buraya eğitim almaya geliyorlar. Eğitimine mesela gündüz dersi var. Gidiyor akşam da dans ediyor, pratik yapıyor. Ya da akşam dersi var. Çıkıyor oradan gece eğlenmeye gidiyor. Canlı müziğe gidiyor. Salsa yapıyor. Bilmem ne yapıyor. Olaylar bu şekilde burada gelişiyor. İnsanlar sürekli dans ediyorlar. Yani dans öğrenmek için geliyorlar buraya. Çok da keyifli. Bak katılmanızı tavsiye ederim. Özellikle o sosyal buluşma dedikleri dans gruplarına katılırsanız mükemmel eğlenirsiniz yani. Sokak partileri de çok meşhurmuş bu arada, bak onu da söyleyeyim. Böyle cadde üstlerinde gece kulüpleri oluyor, tamam mı? Aslında dans kulüpleri diyebilirim, bak hatta dans okulda yazıyor. Aynı zamanda bunlar dans kulübü, dans okulu. İnsanlar geliyorlar burada
akşamları dans ediyorlar. Bir yandan erken saatlerde eğitim alıyorlar. Akşamları gelip pratik yapıyorlar. Barı var, içkisini içiyor, takılıyor. Burada mesela bak dans etmeyenler içkisini yudumluyor, muhabbet ediyor, takılıyor. Sıkılıyorsa içeri giriyor, dansını ediyor. İçeride bayağı ses var, müzik var, gürültü var. O yüzden dışarı çıkıp anlatmak zorunda kaldım. Çok güzel ya içerisi, baksanıza yani insanlar eğleniyor, dans ediyor. Yani zaten kaleye başka bir şey için gelmiyorlarmış yani. Buraya geldikten sonra onu net bir şekilde öğrendim. Bir sürü bar var böyle, bir sürü dans okulu var. Ortam çok güzel ya. Burada hem ders veriyorlar hem de dans ediyorlar. Ama girişte böyle para ödüyorsunuz, işte bileklik takıyorlar. Çok pahalı değil ama yani 2 dolar, 3 dolar, 5 dolar. Çok pahalı. Ortam fena, ortam çok fena. Cuma günleri bu sokakta eğlence oluyormuş. Sokağın adını bilmiyorum ama ortam çok fena. tambor te llama y están llamando con sentimiento y manana y están llegando todos los rumberos y de lengua están sonando los cueros y ay qué rico está sonando mi rumba y ay qué rico está sonando mi son, me lo voy a llevar hasta la tumba y ahora yo te invito a mi fiestón. Eso, rompe los cueros, suena los tambores, llegó la hora para olvidar los dolores. Ache lukumi, ache olofi,
noche para todos los señoras y señores. Y ay, qué rico está sonando mi rumba. Y ay, qué rico está sonando mi son. Y lo voy a llevar hasta la tumba. Y ahora yo te invito a mi fiestón. Y ahora yo te invito a mi fiestón. ¡Ay! Gece eğlenceden çıktıktan sonra Uber taksi bulmak zulüm oluyor. O kadar kalabalık oluyor ki zar zor taksi vesaire bulabiliyorsunuz. Bulunca da muhakkak pazarlığınızı yapın. Yani söyledikleri fiyatı kabul etmeyin, daha düşüyor da götürüyorlar. Muhakkak pazarlığınızı yapın ama kalabalık bir grup olmaya çalışın. 5 kişi falan kabul ediyor taksiler.